Bugün için bakıldığı zaman yardımseverlik kavramı, hizmet kavramı, bugün için bakıldığı zaman dünyayı birleştirebilecek yegane kavramdır. Bakın, düşünüyorsunuz. Yani ben bu hayatı yaşayacağım ve bir şekilde birim zaman içerisinde bu hayatı yaşadıktan sonra öleceğim. Ama yani bu dünyada kendimi öyle bir şey adayım ki bu kalıcı bir şey olsun. Hem özüme, yani ruhuma, özüme, aslıma, hem fiziki yapıma yani cismime daha doğrusu diyelim. Hem de cismime, zihnime katkısı olsun. Hem de bulunduğum dünyaya bir katkı sunsun. Hepsine katkı sunsun kardeşim dediğinizde ve bakın bunu dinlerde araştırın. Din olması mesela Hinduizm'de mesela inanışlar, farklı inanışlarda araştırın. Nereye bakarsanız bakın. Gerek inanışların, gerek dinlerin, her türlü dinin ve her türlü inanışın gösterdiği en yüksek ideal hizmettir. Senin hayatında bir referans noktası olması gerekiyor ve bu referans noktasının bir şekilde yani oraya buraya çekilemiyor olması gerekiyor. Şimdi hizmet biraz daha oraya buraya çokça çekilemeyen bir konudur. Daha yere basan bir konudur. Tanım çerçevesinde biz hizmeti yerleştiririz. Her zaman her videoda da bunu söylüyorum. Her kişinin kendi gücü ve imkanları oranında karşılık beklemeden dünyanın daha iyi gitmesi için çaba sarf etmesi gerekir diyoruz. Yani hizmette belli bir tanım var. Ayağı yere basan, kendi gücün ve imkanların oranında diyor. Yani o güç, imkan konusunda kendi kendini kandırma diyor bak. Yani gücün imkanı neyse diyor o oranda bir şey yapmaya çalış. Karşılık beklememe derken bak fedakarlığı birazcık anla diyor. Patolojik fedakarlık değil. Fedakarlığı biraz anla diyor. Çaba göster derken çabanın, emeğin kıymetini sana anlatmaya çalışıyor. Ama tüm bunlarla birlikte baktığınız zaman çok fazla miktarda ama çok fazla miktarda size verir aslında hizmet. Kendi ideolojisi olan bir kavramdır. Yani hizmet kesinlikle X ideolojisinin içerisine sokulabilecek. X siyasi partisinin içerisine hangi siyasi parti olursa olsun. X siyasi partisinin içerisine sokulabilecek. İşte X gurusu en büyüktür. X hocası en büyüktür. Veyahut da işte X cemaatine mal X cemaat der herkes anlayacak o X'e gerek yok ya neyse. Tamam mı? Herhangi bir cemaati, veyahut da herhangi bir cemiyete mensup edilebilecek, içine sokulabilecek bir kavram değil. Hizmet tüm kavramların üzerinde olan bir kavramdır. Hizmet. Hepsini kucaklayıcı, insanın insana daha çok kaynaşmasını, insanın dünyaya daha çok kaynaşmasını, insanın dünyayı, yaşamı daha iyi algılamasını sağlar. Neden? Çünkü hizmet fiiliyatta yatar. Yani her zaman söylüyoruz. Parayla hizmet satın alınmaz diye. Yani yapılan bağışlarla hizmet ettik zannediliyor ya. Hayır yok öyle bir şey yok yani. Yapılan bağış hizmet edenlere yardımcı olur. Güzeldir. Tamam ama bileceğiz şunu ki o bağışı yaptıktan sonra hizmet etmiş olmuyorsun. Hizmet edene yardımcı olmuyorsun. Hizmet etmek istiyor musun kardeşim? Bağış yapacaksın. Gideceksin oraya bir insanların durumunu görüp halini hatırını soracaksın. Ve onlar için fiiliyatta bir şey yapacaksın. Senin verdiğin parayla ne yapıyor? Bir aş mı yapılıyor? O aş mı dağıtılıyor? Gideceksin, kepçe eline alıp o tasın içerisine çorbayı sen de koyacaksın. Paraya verip çorba koymuyorsun. Çorbayı koyana yardımcı oluyorsun. Uyan lütfen. Hizmet o yüzden iyi anlayalım. Yani hizmetin kendi unsurları vardır. Ve bu unsurları çok dikkat etmek lazım. Sabır çok önemli bir unsurdur hizmetin. Sebat, sebatkarlık, süreklilik, hizmette süreklilik olmadan olmaz. Hani işte hizmet ettim, bitti, tamam. Artık vicdanım rahat. Yani ne diyorsun? Dünyanın en yüksek ideali, insan evladının var olan en yüksek ideali bitti diyorsun. Sen ben bittim demekle aynı aslında söyleyeyim ha. O yüzden öyle hani bitti yok. Ölünceye kadar hizmet devam edecek ne yazık ki. Ne yazık ki değil yani. Bunu ne yazık ki olarak görenler için ne yazık ki diyorum. Kendi adımı böyle düşünmüyorum ayrı konu tamam. Sebatkarlık. Tamam mı? Azim tabii ki. Hani azmin olmadan olmaz. Tamam mı? Ama kendi adıma bunların en üstüne koyduğum bir kavram var. Hani sevgi, saygı bunlar zaten var. Onları saymadım. Hani daha ortak onları saymama gerek olmadığı için saymadım. Sevgi, saygı bunlar tabii ki olacak hizmet içerisinde. Sevmeden, saygı göstermeden. Yani sen beraber çalıştığın, hizmet ettiğin insanlara saygı göstermeden bu iş olmaz.
Tepeden bakarak işte ben şunu yaptım o yapmıyor demedi diyerek hizmet olmaz. Hizmet oyununda, bunu bir oyun olarak mizanseni dönüştürebilecek olursak, bir mecaz yapacak olursak, hizmet oyunundaki en kıymetli taş piyondur. Piyondan daha kıymetli taş yok. Onu unutmayın. O yüzden de piyon olmaktan korkmayın. Yani herkes benim gibi başkan, ben başkanlık ilk önce yapmadım kardeşim. Başkanlık yaptık da ne oldu? Ama mesela Epilepsi Hastaları Derneği'ni kurduk. Epilepsi Hastaları Derneği'nden sonra Epilepsi Toplum Derneği yaptık. O da zaten pek beğenmemiştim, garipti. 13 yıl boyunca hem başkandım hem piyondum kardeşim. Derneğin merkezini oluşturduk. Oluşturduğumuzda eşyayı sırtımda taşıdım. Duvarlarını boyadım. Elektrik tesisatı gerekli elektrik tesisatını döşedim. Telefon tesisatı gerekli telefon tesisatını döşedim. O esnada gelen insanlara, epilepsi hastaları veyahut da yakınlarına telefonla destek, merkeze gelenlere destek aynı esnada veriyorsun. Aynı esnada çalışmalar organize ediyorsun. Aynı esnada belediyelerle görüşüyorum. Gezileri düzenliyorum. Epilepsi kartı çıkartıp hastanelerden destek almaya çalışıyorum. Ameliyat olamayanların ameliyatlarının opsiyonları alıyorum hocalardan, mümkün olduğu kadar hani yapılabilsin diye. İşte parası olmayanlara geri geliyor, bir şekilde işte ilaç sağlamaya çalışıyoruz. Hepsini ben koşturuyorum. Hizmet içerisinde başkansan piyon olacaksın kardeşim. Piyon olmayan başkanla, başkanın peşinden kimse gitmez. Öyle bir şey yok. Bırak onu. Öyle bir şey yok. O yalan. Kendini kandırıyorsun. O yüzden piyon olmaktan korkmayın. Hizmet de çok önemli bir kavramdır bakın. Yani hizmeti anlatıyoruz, ne olduğunu anlayalım. Bakın. Disiplin olmadan hiçbir şey olmaz. Unutun. Yani disiplinsiz hizmet, böyle bir şey yok. Hizmetin kendi disiplini var. Bak, hizmetin disiplini anlattım. Kendi gücün ve imkan oranında karşılık beklemeden dünyanın daha iyi gibisin. Çaba sarf edeceksin. Kardeşim bak, hizmetin disiplini bu. Kendi disiplini var. Hiçbir disiplin içerisine sokulamaz hizmet. Anlatabiliyor muyum? Ama farklı disiplinler içerisinde hizmet vardır. Tamam mı? İnanışlar içerisinde, İslamiyet içerisinde, Hristiyan içerisinde, Hristiyanlık içerisinde, yani Budizm vesaire vesaire, işte hepsi içerisinde hizmet vardır, içerisinde vardır. Tamam. Ama onların içerisindeki disiplin de aynıdır. Yani disiplinsiz hizmet, bir, seni disipline etmez. Yani seni geliştirmez. Hizmet aynı zamanda seni disipline eder. Çok önemli. Tamam mı? İki, mutlaka ama mutlaka tevazunun ne olduğunu sana aktarır ki tevazu muazzam bir dengeleyici unsurdur. Bakın, kişisel gelişim uzmanıyım ben. Nasıl tevazu dengeleyici unsurdur? Çünkü insan evladına baktığınız zaman birazcık egosantrik, tamam mı? Birazcık narsist yönü vardır insan evladının böyle. Yani ipte giderken böyle dengesizdir. O dengeler farklı şekillerde değişir. Tam açgözlülükle değişir. Kibirle değişir. Tamam. Şehvetle değişir. Dengede hep şaşar. Ama orada hani bu şeyin, yani böyle uzun ince bir yolda gidiyoruz ya, hani böyle ipin üzerinde yürüdüğümüzü düşünelim böyle. Tam iki göklerin arasında düştüğümüz zaman artık ne olacağı belli. Tamam mı? O ipin üzerinde sana giderken işte dengeleyici, bazen hani böyle cambazlar çubuk kullanıyor ya böyle. Öyle kardeşim, insan hayatı birazcık böyle, hani hayatta giderken bu duyguların arasında birazcık cambaz olabileceksin. Dengeyi sağlayabileceksin orada. İşte o elindeki hani çubuk var ya, cambazın. O çubuk tevazu. En dengeleyici, duygular arasındaki dengeleyici çubuktur tevazu. Elinde yoksa tevazu, yandın ya. Yandın kardeşim, hem de ne yandın. İşte hizmet sana ilk önce bunu sağlar. Çünkü hizmetkar olmaktan gelir. Kelime değil. Hizmet düşüncesi, kavramı hizmetkarlıktan gelir. Hizmet kelimesi hizmetkarlıktan gelmez, ayrı. Edebi açıdan ben tabii kelime edebi açıdan değerlendirmiyorum, anlıyorsunuzdur bunu. Hizmet, yardımseverlik ne derseniz onu değil. Orada bir sıkıntı yok yani, tercihtir. Oraya da insanların kurcalaması bana göre aptalca, kusura bakmayın. Yani hizmet diyen hizmet desin, yardımseverlik desin de gerekli olanı yapsın. Önemli olan o. Gerekli olan tanımını aktardık işte. Neyse. Velhasıl disiplinsiz olmaz. Disiplinsiz insan, bir, kendini disipline edemez dedik, söyledik bunu. İki, yaptığı çalışma içerisinde disiplinli davranmadığı için çalışmaya bir şey katmaz. O ekabirdir, kenarda yatar o. Tamam mı? Bak, disiplinsiz insanda çok bildir zaten. Hemen 5 dakika aralık buldu, kaçar hemen. Baba ya, kadının durumu gerçekten zor ya. Ha? Ne yapıyorsun? Acıyor musun sen? Evladım, şunu da söyleyelim. Hizmet içerisinde ona acımak, buna acımak diye bir şey yok. Bir kere biz kimiz ki başkalarına acıyacağız? Sen kimsin başkalarına acıyabiliyorsun? Hayırdır ya? Senin yapacağın belli. Eğer acıyabileceğin bir insan gördüysen,
durumundan sıkıntı hissettiğin bir insan gördüysen hizmetin disiplini gerçekleştireceksin, tanımını gerçekleştireceksin. Kendi gücün ve imkanların oranında karşılık beklemeden o insan için bir şey yapacaksın o zaman. Yap onu. Sen onu da yapmıyorsun. Diyorsun ki abi durumu falan. Bu değil. Hayır. Unutmayalım. Hizmet içerisinde acıma duygusuyla hareket eden insanlar, profesyonel hizmette bulunacaksanız bunu unutmayın. Acıma duygusuyla hareket eden insanlar mutlaka 3 gün sonra psikiyatra ihtiyacı olur. Psikoloğa da değil. Psikolojileri bozulmaya başlar. Acır, 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 acır. Unutmayalım. Biz başka birilerine acıyarak hizmet etmeyiz. Biz ihtiyacı görür, belirler, bunun lojistik çalışmasını yapar, bunun araştırmasını yapar. O bölgede bu çalışma nasıl yürütülür? O bölgedeki analizler bizi neyi gösteriyor? Nereden başlamak gerekiyor? Hangi mahalle, neresi, kim? İşte sağlıktan başlayalım. Yoksa ilk önce yemek mi verelim? İlk önce kıyafet mi? Yoksa eğitim mi? Anlarsın bunu o bölgede. Genelde eğitimde başlamak lazım ayrı konu. Ama dediğim gibi o bile değişir yani. Bunların araştırmaları yapıldıktan sonra işte o zaman böyle acıyarak macıyarak değil. Uygulamada, fiiliyatta işe başlarsın kardeşim. Profesyonel, disiplinli, o disiplini kaybetmeden yapman gerekir o işi. Çünkü disiplini kaybedersen kendini kaybedersin kardeşim. Hizmette de hani duygusallık çok fazla yer bulmaz. Biz gerekli olanı yaparız. Gerekli olan neyse onu yerine getiririz. Ve bunu yerine getirirken insanlara acıyarak, onlar için üzülerek, bu üzüntü duygusunu var olsa bile bizim içimizde, var olsa bile bunu birazcık daha kenara koyup o üzüntüyü absorbe edip yapacağımız işe konsantre olarak da işimizi yaparız. Harika, çok güzel. Hayatım boyunca hizmeti anlamaya çalışan insanlara da gençlere de bu şekilde aktardım mevzuyu zaten. Tavsiyem de budur. Para gereksiz değil yine söylüyorum. Gerekli tabii ki kullanılacak yani. Ama tekrar tekrar unutmayın. Ve bu garabeti de artık her yerden, ülkemizden bir yerlerden artık kaldırın bunu. Parayla hizmet satın alınmaz. Parayla işte şu kadar verdiği, bu kadar vergi verdiği bilmem ne en hayırsever insan falan filan. Geç orada böyle bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Hizmet fiiliyatta yatar. Disiplini tanımı açıktır. Her kişinin kendi gücü ve imkanları oranında karşılık beklemeden dünyanın daha iyi gitmesi için para vermesi gerekir demiyoruz bakın burada. Çaba göstermesi gerekir. Çaba. Hizmette asıl olan disiplinli bir şekilde o çabayı göstermen ve sabırı, sebatı, sevgiyi, saygıyı hepsini o iradenin içerisine sokman gerekiyor. Tamam mı? O disiplinin içine sokman gerekiyor. Ve bu hem seni disiplin eder hem bulunduğun toplumu o disiplinden daha ileriye götürmeni sağlar.